İnsanlık tarihini derinden sarsan büyük fikirler, neredeyse her zaman büyük yıkımların enkazından filizlenir. Bugün size anlatacağım hikayede böyle bir yıkımdan başlıyor. Ama bu sıradan bir yıkım değil. Bir medeniyetin, bir inancın, bir kozmosun çöküşü. Ve bu çöküşten doğan figür, belki de insanlık tarihinde en çok yorumlanan, en çok dönüştürülen, en çok derinleştirilen karakter oldu. Adem. Milattan önce 586. Bugünkü İsrail topraklarında, Kudüs'te, tam anlamıyla bir dünyanın sonu yaşanıyordu. Bunu anlamak için o çağın zihinsel evrenini bir an gözünüzde canlandırmanız gerekiyor. Üç büyük semavi dinin bugün kutsal saydığı bu şehir, o gün doğudan gelen dev bir imparatorluğun orduları tarafından yerle bir ediliyordu. O imparatorluk, Babil. Bugünkü Irak topraklarında, Fırat Nehri kıyısında kurulmuş, çağının gerçek süper gücü. Ama Kudüs'te yıkılanlar sıradan binalar değildi. O yapıya birinci mabet ya da Süleyman'ın mabedi denir. Yaklaşık 400 yıl önce efsanevi Kral Süleyman tarafından yaptırılmış bu tapınak, o çağın inanç dünyasında sıradan bir ibadet yeri değildi. İnsanlar, Tanrı'nın soyut bir gökyüzünde değil, tam olarak bu binanın içindeki Kutsanların Kutsalı adlı gizli odada yaşadığına inanıyordu. Yerle göğün tam burada buluştuğuna, Tanrı ile insanın tam bu noktada temas kurduğuna. Biricik, vazgeçilmez, ikamesi olmayan bir nokta. Ve Babil orduları bu noktayı taş taş söktü. Yahudi halkı, kral, kahin, hakim, işçi, kadın, çocuk, herkes demir zincirlerle bağlandı. Yüzlerce kilometre yürütülerek bugünkü Irak'a sürgüne gönderildi. Tarihin Babil sürgünü adını verdiği bu büyük trajedi, başlı başına bir felaketti. Ama asıl yıkım bedensel değildi. Asıl yıkım zihinlerde başladı. Düşünsenize, eğer Tanrı bu mabette yaşıyorsa ve mabet yıkıldıysa, Tanrı neredeydi? O çaresiz insanların zihnini kemiren bu soru, bir inanç sisteminin en temel dayanağının altının boşalmasıydı. Ve işte tam bu kırılma noktasında, sürgündeki düşünürler, ellerindeki eski parşömenlere yeniden sarıldı. Madem taştan mabet yıkılmıştı, o halde zihinsel ve ruhsal bir mabet inşa edilmeliydi. Bu arayışın merkezine, o güne kadar Tevrat'ın yalnızca birkaç sayfasında geçen sade bir figür yerleşti. Adem. Peki ama bu büyük sürgün felaketi yaşanmadan önce Adem kimdi? Tevrat'ın ilk sayfalarını dikkatle okuduğunuzda sizi derinden şaşırtacak bir şeyle karşılaşırsınız. Peş peşe yazılmış ama birbirine hiç benzemeyen iki farklı yaratılış anlatısı. Yanlış duymadınız. İki. Tevrat, tek bir yazarın, tek bir oturuşta kaleme aldığı bir kitap değildir. O, yüzyıllar içinde farklı inanç çevrelerinin hafızasıyla katman katman birikmiş bir külliyattır. Ve bunun izi tam olarak Adem'in hikayesinde görünür. Birinci anlatıda Tanrı, insanı kendi suretinde yaratır. Ama bu tek bir kişi değildir. Aynı anda hem erkek hem dişi, bütün insanlık demektir. Geniş, görkemli, kolektif bir tablo. İnsan burada topluluk olarak vardır. Kimliği evrenseldir. İkinci anlatıda ise sahne birden daralır. Tanrı topraktan bir çamur yoğurur, ona nefes üfler ve onu sınırlı bir bahçeye koyar. Bu insan yasak meyveyi yer ve kovulur. Çok daha kişisel, çok daha psikolojik, çok daha kırılgan bir hikaye. Biri insanlığı anlatır, diğeri bir insanı. Sürgündeki Yahudi düşünürler bu iki portreyi birleştirmeye, derinleştirmeye, yeniden yorumlamaya giriştiler. Cevap aradıkları soru basitti. Bu iki Adem
aslında aynı varlığın mı iki farklı yüzüydü? Biri görkemdi, diğeri düşmüş mü? Biri asıl, diğeri gölge mi? Bu sorudan filizlenen düşünce, din tarihinin en sarsıcı dönüşümlerinden biriydi. Bu dönüşümün ilk büyük adımını atan kişiyi tanıyalım. Milattan önce 20. yıl. Bugünkü Mısır'ın kuzeyinde, antik dünyanın en büyük kütüphanesine ev sahipliği yapan şehirde, Yunan filozoflarının, Mısırlı rahiplerin ve Yahudi bilginlerin yan yana düşündüğü, tartıştığı, yazdığı o benzersiz ortamda İskenderiye. Bu şehirde tam adıyla Philo Judaeus olan Filon adında dahi bir Yahudi filozofu yaşıyordu. Hazreti İsa ile neredeyse çağdaştı. Metinlerini Yunanca yazıyordu. Ve zihnine çığır açan bir fikir geldi. Ya Tevrat'ı Platon'un gözleriyle okursam? Platon'u hatırlayın. Milattan önce 4. yüzyılda Atina'da yaşamış, Batı felsefesinin en büyük isimlerinden biri. Onun meşhur öğretisine göre gördüğümüz bu fiziksel dünya aslında görünmez ve kusursuz bir fikirler evreninin bozuk bir yansımasıdır. Masaları görürüz ama asıl masa fikri maddeden münezzeh, saf akılda yaşar. Dokunduğumuz her nesne o kusursuz fikrin gölgeli ve eksik kopyasıdır. Güzel olan şeyler, güzelliğin kendisinin soluk birer yansımasıdır. Somut olan her şey, soyut olan gerçekliğin zayıflamış bir taklididir. Filon, bu felsefeyi aldı ve Tevrat, ta ki iki farklı Adem anlatısına ustaca uyguladı. Vardığı sonuç şuydu: aslında iki Adem vardır ve bu ikisi birbirini açıklar. Birinci Adem tamamen maddesizdir. Tanrı'nın zihnindeki kusursuz insan ideasıdır. Eti, kemiği, toprağı yoktur. Platon'un diliyle söylersek, insan kavramının kendisi, saf formu, mükemmel prototipidir. Ne bir coğrafyaya bağlıdır, ne de bir zamana. Tanrı'nın içinde var olan sonsuz bir fikir. İkinci Adem'se topraktan yapılmış, bedene sahip, acı çeken, ölümlü insandır. Bu kusursuz fikrin dünyaya düşmüş, maddeye hapsolmuş gölgesi. Bu ayrım basit gibi görünür ama üzerinde bir an durun. Burada söylenen şey şudur: gerçek insan bedende değil, fikirde yaşıyor. Görünen değil, görünmeyen asıl. Ve Adem'in günahla birlikte aşağıya düşmesi, yani maddeleşmesi, bu gerçeklikten uzaklaşmasıdır. Kurtuluşsa yeniden o kusursuz fikre, o ilk Adem'e yaklaşmaktır. Bu tohumun nereye uzandığına bakın. Finon'dan yaklaşık 20 yıl sonra doğan Aziz Pavlus, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'na yayan büyük elçi, ilk Adem'le son Adem karşılaştırmasını yaptı. Korintlilere yazdığı mektupta şöyle der: İlk insan Adem, yaşayan bir can oldu. Son Ademse yaşam veren bir ruh. Ölümlü toprak Adem karşısında ruhsal ve ebedi bir yeni Adem. Filo'nun İskenderiye'deki kütüphane köşesinde kurduğu yapı, burada Hristiyan ilahiyatının kalbine yerleşti. Gnostik öğretilerde bu fikir bambaşka bir yol izledi. Gnostikler, bilginin kurtuluş getirdiğine inanan, yoğun bir iç deneyimi esas alan çeşitli grupları kapsayan bir düşünce akımıydı. Onlara göre birinci Adem, madde dünyasının karanlığına hapsolan bir ışık varlığıydı. Kurtuluş, bu ışığın maddenin prangalarından kurtulmasıydı. Bedenin kendisi bir hapishane, düşüşün kendisi bir kaza, kurtuluşsa bu kazayı tersine çevirmekti. Ve en sonunda yüzyıllar ileride Yahudi mistisizminin zirvesi olan Kabala'daki kozmik Adem fikrini besledi. Hepsinin başlangıç noktası İskenderiye'de bir kütüphane köşesinde düşünen tek bir adamdı. Finon'un iki Adem'i yayılırken başka coğrafyalarda çok daha derin ve esrarengiz bir Adem anlayışı
sessizce birikiyordu. Buna akademisyenler apokaliptik edebiyat adını verir. Apokalips sözcüğü çoğumuzun aklında kıyamet imgesi canlandırır. Ama Yunanca'dan gelen bu kelimenin gerçek anlamı çok daha derindir. Örtünün kaldırılması, perde arkasını görmek, gizli gerçekleri açığa çıkarmak. Bu türün eserleri genellikle baskı ve sürgün altındaki topluluklara teselli vermek için yazılırdı. Bugün acı çekiyorsunuz ama göremediğiniz büyük bir gerçek var diyerek başlayan metinler. Milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla uzanan yaklaşık 500 yıl boyunca onlarca yeni metin yazıldı. Bu metinleri yaratan insanlar yalnızca Yahudiler değildi. Hristiyanlar, Gnostikler ve çeşitli dini gruplar da bu geleneğe katkı sundular. Ve her yeni metin, Adem figürüne yeni bir anlam katmanı ekledi. Bu dönemin en büyük figürü, çarpıcı bir şekilde Adem'in kendisi değildi. Adem'in karşıtıydı, Enok. İbranice adıyla Hanok. Tevrat'ta yalnızca birkaç satırda geçen gizemli bir figür. Adem'in 7. kuşaktan torunu ve onun hakkında son derece olağan dışı bir şey yazılmış. Tanrı ile yürüdü ve görünmez oldu. Çünkü Tanrı onu yanına aldı. Tevrat, onun ölümünden söz etmez. Hastalık yoktur, yaşlılık yoktur, toprak yoktur. Doğrudan Tanrı tarafından göğe alınma. Bu 4 satırlık bahis, milattan önce 3. ve 2. yüzyıllarda yazan düşünürlerin elinde yüzlerce sayfalık bir külliyata dönüştü. Neden? Çünkü Enok, Adem'in tam aynısıydı. Adem cennetten kovulmuştu. Enok cennete alındı. Adem aşağı inmişti, Enok yukarı yükseldi. Adem yasak bilgiye uzanmaya çalışmış ve düşmüştü. Enok, evrenin sırları bizzat melekler tarafından öğretildi. Enok, Adem'in kaybettiğini kazanan kişiydi. Ve bir topluluğa şunu söylüyordu: düşüş son değildir. Yükseliş mümkündür. Bu külliyatın en çarpıcı bölümü ise Gözcüler kitabıydı. Tevrat'ta yalnızca 4 ayette geçen gizemli bir pasajı alır ve onu devasa bir anlatıya dönüştürür. O pasaj şöyle der: Tanrı'nın oğulları insan kızlarıyla birleşti. Peki bu kim? Ne anlama geliyor? Tevrat bu soruyu cevaplamaz ama Enok geleneği cevaplar. O oğullar, gökten yeryüzüne inen gözcülerdir. İsyan eden melekler. Bu melekler insan kadınlarına aşık olur, yeryüzüne iner ve nefiller adı verilen devasa yarı insan yaratıklara baba olurlar. Bunun Adem için teolojik sonucu çok önemlidir. Evrenin düzeni tek bir günahla bozulmadı. Adem'in hatası bu büyük kozmik çöküşün yalnızca bir halkasıydı. Günah artık bireysel değil, evrensel boyutlu bir hadise olarak görülüyordu. Bu, sürgündeki bir halkın acısını anlatan çok güçlü bir metafordu. Ben tek başıma hata yapmadım. Tüm evren çökmüş vaziyette. Aynı dönemde yazılan Yubileler kitabı ise bambaşka bir pencere açtı. Bu metin, Tevrat'ın yeniden anlatımı gibi görünse de, Adem'e son derece özgün bir rol verir. Yubilelere göre Adem, cennetten çıkarıldığı o ilk gün, yeryüzüne adımını atar atmaz keten giysi giyer, buhul yakar ve sabah kurbanını sunar. Yani yeryüzündeki o meşakkatli hayatına dini ritüeller uygulayarak başlar. Bu küçük ayrıntı devasa bir teolojik sonuç doğurur. Adem sadece ilk insan değildir. İlk din adamıdır. İlk ibadet edendir. Tevrat'ın anlattığı cennet hikayesi bitip yeryüzü sürgünü başlarken, Adem zaten tapınmayı, adanmayı, ilahi olanla bağlantı kurmayı öğrenmişti. Din, cennetten geride bırakılmış bir şey değildi. Cennetten
yeryüzüne indirilmiş bir köprüydü. Bu fikrin tohumunu aklınızda saklayın. Çünkü yüzyıllar boyunca farklı geleneklerde ayrı ayrı filizlenecek. Ben Sira ise bu dönemin en dengeli sesiydi. Milattan önce yaklaşık 180 yılında Kudüslü bir bilge tarafından yazılmış bu metin, Adem için neredeyse paradoksal bir çerçeve kurar. Bir yandan onu tüm canlıların tacı olarak yüceltir, yaratılışın zirvesi, var olan her şeyin en değerlisi. Ama hemen ardından aynı nefeste hatırlatır. Topraktan geldin, toprağa döneceksin. Bu sadece bir memento mori değildir. Bu, insanın büyüklüğünü onun ölümlülüğüyle dengeleme çabasıdır. Adem ne kadar yüce olursa olsun, çamuru unutamaz. Ve belki de en büyük ders budur. Yücelik kibire dönüşmesin diye, köken her zaman hatırda tutulmalı. Bu dönemin en az bilinen ama en dokunaklı metnine geliyoruz. Hazineler Mağarası. Muhtemelen 5. ve 6. yüzyıllarda bugünkü Suriye veya Irak'ta yazılmış bir Süryani Hristiyan metni. Bu metne göre Adem cennetten kovulduktan sonra bedeninin nihayetinde toprağa karışacağı yere özel bir anlam yüklenir. Bazı rivayetlerde o yer Kudüs'teki Golgota Tepesidir. Yani Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yer. Adem'in kafatasının o kutsal kanın döküldüğü toprağın tam altında yattığı söylenir. İlk insan ve kurtuluşun merkezi aynı noktada buluşur. Zaman katlanır, tarih üst üste yığılır. Bu imge yüzyıllar boyunca Hristiyan sanatında sıklıkla resmedildi. Çarmıhın dibinde her zaman bir kafatası görürsünüz. İşte bu kafatası Adem'inkidir. 1947 yılında Ölüdeniz kıyısındaki mağaralarda bir çoban tesadüfen binlerce yıllık parşömenler buldu. Ölüdeniz yazmaları ya da Kumran metinleri adıyla bilinen bu belgeler, insanın topraktan gelmiş, çamura bulanmış kırılgan doğasını tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuruyordu. Ancak aynı dönemin hafızasını taşıyan bir başka devasa külliyat, yani Yahudi bilgelerinin kaleme aldığı Talmud ve Midraş geleneği, bu toprağın kökenine dair belki de en sarsıcı, en güçlü mesajı veriyordu. Adem, tüm dünyanın toprağından yaratıldı. Bir an duruyorum, bunu düşünün. Eğer Adem, bütün yeryüzünün toprağından yapıldıysa, hiçbir halk, hiçbir ırk, hiçbir toprak ona bir diğerinden daha yakın değildir. Romalı da, Babilli de, Mısırlı da, İsraillisi de eşit uzaklıktadır. Bu fikrin sosyolojik ve ahlaki gücü inanılmazdır. Düşünsenize, mabetleri yıkılan, vatanlarından sürülen insanların acısından, insanlık tarihinin en güzel evrensellik bildirilerinden biri doğmuştu. Hepimiz aynı toprağız. Hiçbirimiz daha seçkin değiliz. Burada yaygın bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Bazı anlatımlar, Adem'in 7 farklı renkte topraktan yaratıldığını ve bunun Ölüdeniz yazmalarında yazdığını söyler. Bu doğru değildir. O ayrıntılı şema, çok daha geç dönem kaynaklarına, 8. ve 9. yüzyıl Yahudi midraşlarına aittir. Güzel bir efsanedir ama yanlış bir kaynağa mal etmemek gerekir. Ve bu dönemin en çarpıcı metnine geliyoruz. 4. Ezra. Milattan sonra 70'li yıllar. Tarih acı bir tekerrürle yineledi. Bu sefer Roma İmparatorluğu'nun orduları Kudüs'ü ele geçirdi ve ikinci mabeti yerle bir etti. Babil'in yıktığı neydiyse şimdi Roma yıkıyordu. Bu travmanın hemen ardından kimliğini gizleyen bir Yahudi yazar 4. Ezra'yı kaleme aldı. Ve bu metin, Adem'in günahını insanlığın içine ekinmiş, kötücül bir kalp olarak resmetti. Kuşaktan kuşağa taşınan bir zaaf, kolayca unutulamayan bir miras. Bu, Hristiyanlıkta ilk günah öğretisi adını alacak kavrama en yakın Yahudi paralelleridir. Ama kritik bir farkla. 4. Ezra'da bu bir lanet değildir.
Tövbe kapısı her zaman açıktır. İşte tam burada farklı geleneklerin Adem'e bakış açılarını ileride birbirinden ayıracak en derin çizgi belirmeye başlıyor. Tüm bu geleneklerin paylaştığı ama çoğu kişinin bilmediği şahane bir dil sırrına gelelim. İbranice'de iki kelime neredeyse aynı yazılır. İkisi de or diye okunur. Ama biri ayin harfiyle başlar ve anlamı deridir. Diğeri alef harfiyle başlar ve anlamı ışıktır. Aralarındaki tek fark bir harf. Ve matbaa çağından önce el yazısında bu fark bazen silinirdi. Tevrat'ta Adem ve Havva cennetten kovulduktan sonra Tanrı onlara deri elbiseler giydirir. Ama eski Yahudi yorumcuları şu soruyu sordular. Ya bu kelimedeki harf farklı yazılsaydı? Ya orada deri elbiseler değil, ışık elbiseleri yazıyor olsaydı? Bu küçük harf oyunu koskoca bir teoloji yarattı. Anlayış şuydu. Adem cennetteyken ışıktan bir elbise giyiyordu. Sıradan bir ışık değil bu. Tanrı'nın yüceliğinden dokunmuş, görünmez bir nur örtüsü. Bu elbise bedeninin bir parçasıydı adeta. Derisinin üstünde değil, derisinin ta kendisiydi. Onun da hem parlıyordu, hem korunuyordu, hem de Tanrı'nın yüceliğine ortak oluyordu. Günah işlediğinde bu ışık elbisesi söküldü. Yerine ağır, hastalanan, yaşlanan, acı çeken bir beden giysisi verildi. Artık ışık değil, çamur taşıyordu. 5. yüzyılda derlenen büyük yaratılış yorumu, Bereşit Rabba'da bu fikir kozmik bir boyuta taşındı. Bu külliyata göre Adem, özünde bizzat ışıktan yaratılmıştı. Güneşin ya da yıldızların ışığından farklı, daha da kadim bir şeydi bu. Evrenin yaratılışının ilk anındaki ilk ilahi aydınlıktı. Bazı yorumlara göre bu ışık o kadar güçlüydü ki, Adem bir ucundan diğer ucuna kadar tüm evreni görebiliyordu. Günah işleyince bu ışık söndü ve gizlendi. İbranice'de buna Or Haganuz denir. Saklı nur, gizlenmiş ışık. Ve bu nur kaybolmadı, yok olmadı. Dünyanın sonunda erdemli insanlara geri verilmek üzere bir yerlerde beklemektedir. Şimdi şuna bakın. Tam aynı imgeden 4. yüzyılda bugünkü Türkiye ve Suriye'nin doğu sınırlarında yaşayan büyük bir şair ilahiyatçı da söz etti. Aziz Efrem. Hristiyanlık tarihinin en önemli şair ilahiyatçılarından biri. Süryani dilinde yazdı. Bu dil, Hazreti İsa'nın büyük olasılıkla konuştuğu Aramice'ye çok yakındır. Hristiyan dünyası ona, kutsal ruhun çalgısı ünvanını verdi. Onun Cennet İlahileri adlı şiir dizisinde Adem, nur libasını yani o ışık elbisesini kaybedip toprak libasını giyen trajik varlıktır. Şiirleri bu imgeyle dolup taşar. Bir zamanlar ışıktan dokunmuş bir varlık, şimdi çamur giysisi içinde yeryüzünde dolaşmaktadır. Yahudi Midraşı ile Süryani Hristiyanlığı. Birbirinden yüzyıllar ve farklı dinler kadar ayrılmış iki gelenek. Ama tam aynı noktada buluşuyorlardı. Düşüş, yalnızca bir bahçeden çıkarılmak değildi. Sonsuz bir ışıktan, zamanla çürüyen bir maddeye hapsolmanın hikayesiydi. Şimdi, belki de bu yolculuğun en derin, en sarsıcı fikrine geliyoruz. Talmud'da ve Midrash Tanhuma'da korunan bir anlatıya göre, Tanrı Adem'i yaratmadan önce, gelecekte yaşayacak tüm insanların ruhlarını ona gösterdi. Tarihte doğacak herkes, daha en başta Adem'in içindeydi. Duruyorum bir an. Bunu düşünün. Kleopatra'dan Sezar'a, büyük filozoflardan sıradan çiftçilere, tarih boyunca var olacak her insan, daha bedene bürünmeden, daha doğmadan Adem'in içindeydi. Hepimiz varoluşu önce onun gözlerinden izledik. Bu anlatının içinde dokunaklı bir sahne de var. Adem, Kral Davut'un ruhunun çok kısa bir ömre sahip olduğunu görür.
ve kendi payından 70 yılını Davut'a bağışlar. Tevrat, Adem'in 930 yıl yaşadığını söyler. Midraş'a göre başlangıçta 1000 yıl olarak takdir edilen ömründen 70 yılını bağışladı. Davut 70, Adem 930 yıl yaşadı. Rakamlar tam oturur. Bu hikayenin asıl gücü şudur: Adem artık yalnızca hepimizin fiziksel atası değildir. Aynı zamanda bütün insan ruhlarının ilk evidir. Her ruh onun içinden geçti. Onun aracılığıyla Tanrı'yla tanıştı. İnsanlık diye bir şey varsa, bunun en ilkel, en saf, en yoğun hali önce Adem'de vardı. Ve o hale ne olduğunu anlamadan, insanlığa ne olduğunu anlayamazsınız. Artık Adem, tek bir bireyin adı olmaktan tamamen çıkmaya başlamıştı. Örneğin, Talmud'un Sanedrin bölümü, Adem'in yaratılışını tek bir günün 12 saatine böler. 1. saatte toprağa toplandı. 4. saatte ruh üflendi. 6. saatte her şeyin adını koydu. 10. saatte günah işledi. Ve 12. saatte cennetten kovuldu. Peki bu ne anlama geliyor? Adem'in tüm tarihi belirsiz bir efsane zamanında değil, saatlerin içinde adım adım yaşandı. Mit, soyut bir tarih öncesinden insanın yaşadığı somut zamana indi. Ve bu 12 saat aslında bütün insanlığın özeti gibiydi. Yaratılış, bilinç, isimlendirme, hata ve sürgün. Aynı Sanedrin metninde çok çarpıcı başka bir detay daha vardır. O meşhur cümle, Adem tek başına yaratıldı ki şunu öğrenesin: bir cana kıyan, sanki bütün dünyayı yok etmiştir. Bir canı kurtaran, sanki bütün dünyayı kurtarmıştır. Neden mi tek başına yaratıldı? Çünkü bir tek kişinin değeri, bütün bir dünya demektir. O tek başına vardı ve ondan bütün insanlık doğdu. Yani her insan, başlı başına bir dünyadır. Tam bu noktada, dinler tarihi açısından eleştirel bir not düşmemiz gerekiyor. Yüzlerce yıl sonra, 7. yüzyılda, Kur'an'ın Maide suresi 32. ayeti, neredeyse kelimesi kelimesine aynı ifadeyi kullanır. Ve işte bu yüzden İsrailoğullarına şöyle yazmıştık diyerek, bu eski geleneğe doğrudan atıf yapar. Dinler ve kutsal metinler boşlukta, birbirinden yalıtılmış halde doğmazlar. Ortada devasa bir metinler arası diyalog vardır. Kur'an, kendinden yüzlerce yıl önce yazılmış bu Yahudi metninin ulaştığı felsefi ve ahlaki sonucu alır, reddetmez ve kendi teolojisine entegre ederek yasallaştırır. Bu durum, Sami dinlerinin ve Orta Doğu'nun ortak hafızasının kültürden kültüre nasıl evrildiğinin en net kanıtıdır. Ancak metinlerin derinliği burada da bitmez. Eski Rabbiler, bir de İbranice harflerin sayısal değerleriyle oynadılar. Buna gematria denir. Mistik bir yorum yöntemidir. Modern bir bilim değil. Ama sırf bu yöntemin varlığı bile, o dönemin insanların Adem'in adında nasıl derin anlam katmanları aradığını gösterir. İbranice'de adam kelimesinin harfleri toplandığında 45 eder. Ve 45, Tanrı'nın bazı isimlerinden birinin de sayısal değeridir. Dahası, bu aynı 3 harf mistiklere başka bir kapı daha açtı. Alef, Adem'i, Dalet, Davud'u, Mem ise Mesih'i, yani beklenen kurtarıcıyı temsil ediyordu. Adam adı, bu yoruma göre hem geçmişi hem geleceği, bütün bir tarihin özetini harflerinde taşıyordu. İlk insan, beklenen insan ve bu ikisi arasındaki her şey sadece 3 harfe sığmıştı. Ve dönüşümün zirvesi, Adam Kadmon. Kadim insan ya da kozmik insan diye çevirebileceğimiz bu kavram, Yahudi mistisizmi Kabala'nın en çarpıcı fikirlerinden biridir. Kabala nedir? Yaklaşık 13. yüzyıldan itibaren sistematik bir biçim kazanan,
ama kökleri çok daha derinlere uzanan Yahudi mistik geleneği. Tevrat'ın yüzeysel anlamının ötesinde, Tanrı ile evrenin ilişkisindeki gizli yapıyı aramayı esas alır. Tanrı nasıl yarattı? Evren neden var? Ve insan bu büyük yapıda nerede duruyor? Adam Kadmon'da Adem artık sadece bir birey değildir. O, Tanrı ile madde dünyası arasındaki köprüdür. Tüm insan ruhlarının ilk evidir. Evrenin ışığını taşıyan ve onu kaybeden varlıktır. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği içinde tutan kozmik figürdür. Bazı kabalistik anlatımlarda Adam Kadmon'un boyu o kadar büyüktür ki başı gökyüzünde, ayakları yerde durur. Evreni tam anlamıyla kucaklar. Bu kavramın en gelişmiş ve en sistemli halini 16. yüzyılda bugünkü İsrail'deki Safed şehrinde yaşayan Rabbi Isaac Luria geliştirdi. Ama tohumları asırlarca öncesinden atılmıştı. Birkaç satırlık bir metinden başlayan yolculuk, evreni kucaklayan bir simgeye ulaşmıştı. Ama şimdi çok daha geriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü topraktan yaratılan insan fikri bizzat Tevrat'tan da eskiydi. Orta Doğu'nun en eski uygarlıklarına, bugünkü Irak topraklarında, Dicle ve Fırat nehirleri arasında filizlenen Sümer ve Babil'e gidiyoruz. İnsanlığın bilinen ilk yazılı edebiyatını üreten bu uygarlıklar, insan yaratılışını anlatan çok çarpıcı metinler bıraktılar. Adem'le ilgili serimizin 1. bölümünde bu antik köklerden çok daha detaylı bahsetmiştik. Ancak burada o büyük zihinsel evrimi kıyaslayabilmemiz adına konuyu kısaca yeniden hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu metinlerin tozlu sayfaları okunduğunda hissedeceğiniz o ürpertici aşinalık, hikayenin aslında nereden başladığını bize tüm çıplaklığıyla gösterecek. Atrahasis destanı, milattan önce 17. yüzyıla uzanan, bundan yaklaşık 3700 yıl önce yazılmış bir Babil destanı. Bu destanda tanrılar ağır işlerden bıkıp isyan eder. Çözüm olarak insanı yaratmaya karar verirler. Ama nasıl? İsyankar bir tanrıyı kurban ederler ve onun kanını toprakla yoğururlar. İnsan işte bu karışımdan doğar. Burada insan bir araçtır. Tanrıların yükünü taşımak için üretilmiş bir işçi. Ama içinde bir tanrının kanı taşıdığı için yalnızca bir araç da değildir. Garip, çelişkili, hem sıradan hem tanrısal bir varlık. Enuma Elish, Babil'in büyük ilkbahar festivalinde törenle okunan devasa bir destandır. Tanrıların savaşçısı Marduk, isyancı tanrı Kingu'yu öldürür ve onun kanından insanı yoğurur. Yine aynı formül, ilahi kan artı toprak ve bu formülün içinde derin bir mesaj gizlidir. İnsan hem ilahi bir şey taşır hem de içinde isyanın tohumu vardır. Yaratılışın kendisinde bir çelişki mevcuttur. Adapa ise Babil geleneğinin bilge ilk insanıdır ve hikayesi çarpıcı bir ayna görüntüsü sunar. Adapa bir gün göğe çağrılır. Orada tanrılar ona ölümsüzlük ekmeği ve suyu sunarlar. Ama Adapa kandırıldığı inancıyla bu sunuyu reddeder ve ölümsüzlüğü bir daha ele geçiremeden yeryüzüne döner. Duruyorum. Adem ölümsüzlüğü yiyerek kaybeder. Yasak meyveyi yemek ölümlülüğe yol açar. Adapa ise yemeyerek kaybeder. Sunuyu reddetmek ölümsüzlüğü kaçırır. İki farklı kültür tam zıt yönlerden aynı soruyu sorar. İnsan neden ölümlüdür? Ve her ikisi de cevabı bir yemek sahnesinde saklamıştır. Şimdi Tevrat'ın yaptığı devrimi görün. Yaratılışın 2. bölümünde Tanrı insanı topraktan yoğurur. Buraya kadar Mezopotamya anlatılarıyla aynı. Ama sonra Tevrat bir şeyi tamamen dışarıda bırakır. O ilahi kanı, o kurban sahnesini, o trajik isyankar Tanrı'nın mirasını. Bunların hiçbiri yoktur. İnsana hayat veren, öldürülmüş bir Tanrı'nın kanı değildir. Tanrı'nın bizzat üflediği nefestir. İbranice'de buna neşamat hayim denir. Yaşam nefesi. Bu küçük gibi görünen değişiklik aslında devasa bir teolojik kırılmadır.
Mezopotamya anlatısında insan, kurban edilmiş bir tanrının mirasçısıdır. İçinde hem ilahi hem isyankar olanı taşır. Varlığının temeli bir şiddet sahnesidir. Tevrat'ta ise insan, Tanrı'nın doğrudan nefesini taşıyan bir varlıktır. Kaynağı bir trajedi değil, bir bağıştır. Yaratılmak, borçlu olmak değil, onurlandırılmaktır. Kan teolojisi, nefes teolojisine dönüşmüştü. Ve şimdi durup etrafımıza bakalım. 6. ve 7. yüzyıllarda, Orta Doğu'nun haritasına baktığınızda iki dev güç görürsünüz. Batıda Bizans İmparatorluğu, Hristiyan inancının siyasi ve kültürel taşıyıcısı. Doğuda Sasani Persiyası, yüzyıllık kadim geleneğiyle bir diğer dev. Ve bu iki kolosun arasında yüzyıllarca süren savaşlarla yorulmuş, yorgun ama fikir dolu bir dünya. Bu dünyanın her köşesinde Adem figürü farklı bir yüzle yaşıyordu. Bugünkü Irak'taki Yahudi akademilerinde Babil Talmud'u son biçimini alıyordu. Adem hala bütün ruhların ilk evi, bütün insanlığın ortak atası, kozmik ışığın kaybedilen taşıyıcısıydı. Adam Kadmon fikri şekilleniyordu. Evrenin tamamını kucaklayan, Tanrı ile madde arasındaki köprü olan o gizemli kozmik varlık. Bugünkü Suriye ve İran sınırındaki Süryani Hristiyan topluluklarında ise Aziz Efrem'in ilahileri nesiller boyunca aktarılıyordu. Adem'in kaybettiği ışık elbisesi bu ilahilerin en güçlü imgesiydi. Aynı topluluklarda hazineler mağarası gibi metinler dolaşıyordu. Adem'in kafatasının Golgota'nın altında yattığını, ilk insanın ve kurtuluşun tam aynı noktada buluştuğunu anlatan hikayeler. Mısır ve Filistin'de ise Gnostik geleneklerin devamcıları farklı biçimler altında hala varlıklarını sürdürüyorlardı. Işıktan yaratılmış o ilk varlığın maddeye düşüşü, karanlığa hapsolmuş ruhun geri dönüş yolculuğu, bu anlatılar çeşitli toplulukların dilinden düşmüyordu. Ve bu zengin, çok sesli, çok katmanlı fikir ortamının tam ortasında, tüccar kervanlarının yolunu kesen Arap Yarımadası duruyordu. Medine'de Yahudi toplulukları vardı. Necran'da Hristiyan cemaatler. Habeşistan'dan Hristiyanlık dalgaları geliyordu. Kuzeyden ve doğudan taşınan fikirler, bu yarımadadaki çarşılarda, kervansaraylarda, kabilelerin ateşleri etrafında dolaşıyor, birbiriyle çarpışıyor, yeni şekiller alıyordu. Adem hakkında söylenmesi gereken her şey söylenmiş gibi görünüyordu. Mezopotamya'nın tanrıları onu çamurdan yoğurmuştu. Tevrat, onu nefesle onurlandırmıştı. Filon, onu iki dünyaya bölmüştü. Apokaliptik yazarlar, onu kozmik bir dramanın merkezine koymuştu. Talmud, onu tüm ruhların ilk evi yapmıştı. Süryanice şiirler, onu kaybettiği ışığın yasını tutan bir figüre dönüştürmüştü. Kabala'nın öncüleri, onu evreni kucaklayan bir sembole taşımaktaydı. Her gelenek farklı bir şey söylemişti. Ama hepsi aynı soruyu soruyordu. Bu figür kim? Bu ilk insan bize ne söylüyor? Ve onun hikayesinde bizim hikayemizin ne kadarı gizli? Ve bu sorular tüm o felsefi zenginlikleri biriktirmiş halde beklerken, 7. yüzyılın başında Arap Yarımadası'ndan yepyeni bir ses yükselecekti. Fakat bu sesin, yani Kur'an'ın, İslam mistisizminin ve Adem'in o büyük yeryüzü halifesine dönüşümünün hikayesi, bir sonraki videomuzun konusu olacak. Bizi takip etmeye devam edin.